Burası soğuk iklimi ve soğukkanlı insanlarıyla bilinen dünyanın çatısı İsveç. İsveçliler, Norveç, Danimarka, İzlanda, Kuzey Cermen halklarından ve dil yapısı itibariyle de günümüz İngilizcesi ve Almancasıyla benzer bir yapısal özelliği var. Yani İngilizce biliyorsanız en azından dil bilgisi konusunda, gramer konusunda pek zorlanmazsınız. Bu videoda İsveç'le alakalı her şeyi olabildiğince aktarmaya çalışacağım. Atladığım bir şeyler olabilir. Umarım keyif alırsınız. Videoya başlamadan önce bir şeyi anlatmam lazım. Ben buraya Türkiye'nin Trabzon şehrinden geldim. Beni tanıyanlar bilir, Trabzon'a sevdalıyım aşk derecesinde. Hatta o kadar ki benim cennet hayalim dahi Trabzon. Trabzon'u o kadar çok seviyorum. Evden ayrılırken de evdekilere söylediğim bir şey vardı. Muhtemelen gittiğim yerde Trabzon her aklıma geldiğinde ağlarım belki demiştim ama biliyor musunuz buraya geldiğimden beri bırakın ağlamayı, Trabzon'u özlemedim bile. Bu Trabzon'dan kaynaklanan bir eksiklik değil. Geldiğim bu yerden kaynaklanan bir artı değer, bunca artı değerle alakalı bir şey. Sebeplerini bu videonun içerisine parça parça yayacağım. Dilerseniz önce İsveç'in ismiyle başlayalım. Buradaki telaffuzuyla Sverige. Bu isim bugünkü İsveç'in orta kesimlerinde özellikle Uppsala civarında yaşayan ilk yerleşim olan Sver adlı Viking kavminden geliyor. Rike ise krallık, ülke anlamına geliyor ikisi birleştiğinde. Sverige yani İsveç. Ülke ilk defa bundan 500 yıl önce 16. yüzyılda Gustav Vasa'nın kral oluşuyla birlikte bir devlet kimliği kazanıyor. Ve o günden beri burası anayasal monarşiyle yönetiliyor. Ama Vikinglerin yani İsveçlilerin de kökeni olan Vikinglerin tarih sahnesine çıkışı 793 yılında İngiltere'nin doğu kıyılarındaki Lindisfarne kıyılarına baskın yapmasıyla başlıyor. Ki o tarihten sonra artık korku salmaya başlıyorlar. Bir millet devamında da bir devlet olma hususundaki serüvenleri başlıyor. Evet, Vikinglerin sahneye çıkışıyla birlikte öyle bir zaman geliyor ki İngiltere'nin doğu kıyıları bir süre Viking hakimiyetinde kalıyor. Her neyse biz tekrar İsveç'e dönelim. Zira Vikinglerin tarihi oldukça geniş. Bugün Danimarka, İsveç, Norveç, İzlanda bunlar Vikinglerin devamı. Biz sadece bir devamdan devam edelim. İsveç'ten. Şimdi bu Viking devamı olan ülkeler içerisinde nüfusu ve yüz ölçümü itibariyle en büyük olan ülke İsveç. Nüfusu 10,7 milyon. Diğer ülkeler mesela Finlandiya'nın 5 milyon civarında. Danimarka'nın yine 5 milyon civarında. Norveç'in de yine 5 milyon civarında bir nüfusları var. Ve en ilginci ne biliyor musunuz? İsveç 1523'ten beri bir devlet. Ve daha ilginci son 200 yıldan fazladır herhangi bir savaşa katılmadı. Yani düşünün. Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşlarında taş üzerinde kalmadı. Ama İsveç bu savaşların hiçbirisine girmedi ve hiçbirisinden zarar görmedi. Ve gelelim İsveç'in başkenti Stockholm'a. Stockholm milattan sonra 1000'li yıllarda kuruldu ve kurulduğu günden beri büyüyen bir şehir. Aynı zamanda şu sıralar Avrupa'nın en hızlı büyüyen şehri. Burada ekonomi oldukça iyi ama bu bir rastlantı değil. Anlatayım. Burada mesela israf yok. Lafın gelişi söylemiyorum. Burada israf yok. En basiti evsel atıkların %90'ı geri dönüşüme kazandırılıyor ve enerjiye dönüştürülüyor. Mesela burada çöpünüzü herhangi bir yere atamazsınız. Bunun yani bir opsiyonu da yok. Yani müsamahası da yok. Elinizde bir atık varsa bunu işte evinizin önündeki 7-8 farklı çöp kutusundan ilgili kutuya koymak zorundasınız. Çöp konusunda aynı zamanda İsveç dışarıdan da yurt dışından da ciddi miktarda çöp satın alıyor ve bunu enerjiye çeviriyor. Yani bütün bunlara baktığınız zaman aslında iyi giden şeylerin bir rastlantı olmadığını siz de anlarsınız. Ha bu arada İsveç'te ekonominin iyi olmasının nedenlerinden bir tanesi İsveç'in Avrupa'nın demir yataklarının, demir rezervlerinin
yarısından fazlasına tek başına sahip olması. Şimdi hani devlet deyince genelde akla öyle makyavelist tarzda bir yapı geliyor. Hani ben sadece kendi çıkarımı bilirim, geri kalan dünyanın canı cehenneme mantığı vardır daha çok. Ama İsveç'te işler böyle değil. Mesela İsveç 2050 yılına kadar petrol türevleriyle olan ilişiğini tamamen kesme kararı aldı. Yani %100 temiz bir enerji. Sadece İsveç kendi mıntıkasını değil, bütün bir yer küreyi düşünen kararlar alıyor. Bir şey daha, eğer İsveçliyseniz İsveç pasaportunuzla birlikte 188 ülkeye önden vize almadan gidebiliyorsunuz. Bu anlamda İsveç gerçekten saygın bir ülke. Bununla birlikte İsveç halkının %90'ı ana dili seviyesinde İngilizce biliyor, konuşuyor. Bu da önemli bir detay. İsveç'in en önemli özelliklerinden bir tanesi, bana hani şimdi İsveç'i tek kelimeyle izah et deseniz ben bunu tek kelimeyle saygı derim. Burada her şeye aşırı derecede bir saygı var. Sadece insanın insana olan saygısından bahsetmiyorum. Burada hayvana, doğaya, canlı cansız her şeye karşı bir saygı, bir uyum var. Ve burada saygı ve ya da önemsenme dediğimiz o piramidin en tepesinde çocuklar var. 1979 yılında çıkarılan yasayla birlikte çocuklara kesinlikle fiziksel ceza verilmesi yasak. Şimdi hani doğadaki her şeye karşı saygı ve hassasiyetten bahsettim. Bunu bir örnekle pekiştireyim. Burada eğer evcil hayvanınız doğum yaptıysa izin kullanma hakkınız var. Ve eğer bir kadın burada doğum yaptıysa yine 480 gün izin kullanma hakkı var. Tabii babaya da düşünmüşler. Babaya da 90 gün izin hakkı var. Hem üzülerek hem de sevinerek söylüyorum ki burada en basit bir canlıya karşı gösterilen saygı ve önem bazı ülkelerde insana gösterilen saygı ve önemin bile çok çok üzerinde. Şimdi bir şey söylemem lazım. Ben size bu videoyu Göteborg'dan ya da başka Stockholm'dan ya da Malmö'den hazırlıyor olabilirdim ama hiçbirisi değil. Halmstad'dan hazırlıyorum. Buraya karşı benim bir vefa borcum var. Burası benim doğduğum şehir. Biyolojik olarak değil ama sosyolojik olarak doğduğum, aslında yeniden doğduğum şehir. O yüzden buraya karşı bir vefa borcum var. Aynı zamanda Halmstad'ı seviyorum. Bunu belirtmiş olayım. Şimdi burada bir ağaç keserseniz yerine yenisini dikmeniz gerekiyor. Çünkü burada orman, ağaç çok fazla önemli. Düşünün, ülke genelinde senede 300 milyonun üzerinde ağaç dikiliyor. Yani öyle bir ağaç kesip de yerine ertesi gün bir otel dikme şansınız burada yok. Dediğim gibi burada doğaya o kadar fazla önem veriliyor ki burada doğadaki bütün unsurlar düşünülmüş. O kadar ki böcekler dahi. Burada marketlere gittiğiniz zaman şöyle boyu en fazla bir karış yüksekliğinde küçük böcek evler var. İçerisinde küçük talaş parçacıkları, işte odun parçacıkları, çam kozalaklarının parçacıkları olan bu şekilde hazırlanmış küçük böcek evleri var. Bunu alıyorsunuz, önem verdiğiniz ya da işte evinizin bahçesine bunu koyuyorsunuz. Doğadaki böcek popülasyonuna böylelikle yardımcı oluyorsunuz. Ve benim buraya geldiğim ilk günden beri hayranı olduğum bir konudan bahsedeceğim. Selam vermek. Selam vermenin ne kadar önemli olduğunu biliyor olmanız lazım. Ama burada eğer çarşıda değilseniz, yani çok işlek bir caddede değilseniz, bunun haricinde her yerde, işte durakta, yolda, aklınıza gelebilecek her yerde karşınızdaki insan size selam veriyor. Siz vermezseniz o size selam veriyor ve bunu tebessümle yapıyor. Bakın, bu harika bir şey. Yani burayı aslında cennete çeviren şeylerden bir tanesi bence. İsveç'te hayat o kadar sade ki, yani çevreniz itibariyle, eviniz itibariyle hayat o kadar sade ki, burada mesela evinizi taşıyacaksınız. Ancak bir kamyonet kasası kadar, daha da ufak, hatta çok daha ufak bir vagon kiralıyorsunuz ve eşyanızı ona doldurup taşınıyorsunuz. Bu kadar. Yani evler öyle tıka basa eşyalarla dolu değil. Neden biliyor musunuz? Burada gösteriş yok. Burada gösteriş çok aşağılayıcı algılanıyor. Yani özellikle malınla, ne bileyim duruşunla, şeklinle, her halinle gösteriş, lüks burada hafiflik, bir anlamda hafiflik olarak algılanıyor. Zaten bakışlarıyla buradaki insanlar size ne hissettiklerini az buçuk belli ediyorlar. Şimdi bununla alakalı bir örnek vereceğim. Bazılarınıza çok tuhaf gelebilir, inanmakta zorlanabilirsiniz. Burada hemen hemen her şehirde second hand diye marketler var. Yani ikinci el.
En böyle hani elit gördüğünüz insanlara dahi aslında bu örneği vermek bile saçma. Hani yok öyle bir kıyaslama yapmıyorum. Ya burada herkes yani en zengininden burada fakir var mı şimdi en fakir diyeceğim ama hadi diyeyim en fakirine kadar her türden her kesimden insanı o marketlerde alışveriş yaparken görebiliyorsunuz. Şimdi ikinci el mağazalarda mağaza diyorum cidden mağaza yani. Buradan aldığınız eşyalarla çok rahatlıkla evinizi kurabilirsiniz. Öyle hani ikinci el deyince sakın öyle böyle paspal kıyafetler ya da eşyalar aklınıza gelmesin. Burada bildiğimiz birinci el kıvamında ikinci el eşyalar satılıyor. Ve bütün bunlardan sonra İsveç'le alakalı bazı kısa notlar aktaracağım. Kısa diyorum çünkü her birisi oldukça uzun hikayesi olan konular. Mesela Alfred Nobel, buralı. Hani dinamiti icat eden ama sadece dinamiti icat etmemiş. Adam bayağı bir şey icat etmiş. 300'ün üzerinde patenti olan bir insan. İsveç'le alakalı notlara devam ediyorum. Burada eğer bir trafik kuralını 3 defa ihlal ederseniz, üçüncüsünde sizden alınacak olan ceza trafikte kurallara uyan bir sürücüye veriliyor. Yani aslında yasalar istenildiğinde sadece hani cezalandırıcı değil de ödüle de dönüştürülebiliyor. Ve garibinize gidebilecek bir şey daha aktarayım. Burada makamınız, mevkiniz, yaşınız ya da her neyiniz ne olursa olsun size burada isminizle hitap ediliyor. Yani burada bir bakan olsun, bir başkan olsun, müdür olsun ya da ne bileyim işte üniversitede diyelim ki bir profesöre hitap ediyorsunuz ya da herhangi bir kurumun başkanına hitap ediyorsunuz. Kesinlikle ön ek yok. Sadece ismiyle hitap ediyorsunuz. Bu güzel bir şey aslında. Niye? Aslında burada hiç kimsenin özel olmadığı ama daha özelde herkesin özel olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Ve buradaki sosyal adaletle alakalı çok enteresan, güzel bir şeyden bahsedeceğim. Burada mesleğiniz ne olursa olsun bir başka meslek sahibiyle aranızda çok ciddi ya öyle ciddi kayda değer bir maaş farkı yok. Diyelim ki geliriniz, atıyorum örnek veriyorum, geliriniz 30.000 kron, işte bunun %35'ini vergi olarak veriyorsunuz. Bu artarsa diyelim ki oldu 50-60 bin kron, bu sefer vereceğiniz vergi %50'lerin de üzerine çıkabiliyor. Dolayısıyla burada zengin olmak külfetli bir şey. Şimdi burada vergilerden bahsettim yani hani size tuhaf gelmesin, vergiler yüksek eyvallah ama burada verdiğiniz verginin karşılığını alıyorsunuz. Keyifle bunu izliyorsunuz. Burada her alanda, eğitim ya da sağlık ya da diğer alanlarda her türlü devletin sunduğu imkanlar kaliteli. Dolayısıyla vergi vermiş olmanın huzurunu burada yaşıyorsunuz. Bu size bir angarya gibi gelmiyor. Sadece kendi ülkesinin vatandaşının işte sosyal adaletini, işte ekonomik durumunu, huzurunu sağlama konusunda iyi olmakla kalmıyor İsveç. Aynı zamanda gelirinin gayri safi milli hasılasının yaklaşık %1'inden fazlasını yardım olarak yani kendi ülkesinin dışındaki ülkelere yardım olarak gönderiyor ki bu yaklaşık yılda 5-6 milyara denk geliyor. Şimdi bir de İsveç devletinin kendi insanına olan ikramından bahsedeceğim. Burada liseye giden bir öğrenci ayda her ay devletten $100 üzerinde bir paraya tekabül eden harçlık alıyor. Peki bu gençler bu parayı ne yapıyor? En güzel kısmı burası. Hani devlet makulü düşünüyor, gençler de makulü düşünüyor. O parayı har vurup harman savurmuyor. Bu parayı biriktiriyorlar ve yıl sonunda tatile gidiyorlar. Dünyayı geziyorlar. Bu dünyayı gezme konusundaki çabaları liseyi bitirdiğinde zirveye ulaşıyor. Ne yapıyorlar? Hemen kitaplara gömülmüyorlar. Aman bir an önce işte üniversiteyi kazanayım, kendimi helak edeyim. Yok böyle bir şey yok. Burada bazı öğrenciler 1 sene, bazı öğrenciler 2 sene ara veriyorlar. Ve bu süre zarfında dünyayı geziyorlar. Ufukları açılıyor bu süre zarfında. Ondan sonra artık üniversite okumak isteyen de üniversiteyi okuyor. Ve zaten burada hani üniversite okumamak çok ciddi bir kayıp değil. Burada eğer lise mezunuysanız dahi aldığınız eğitimin kalitesi sebebiyle iyi bir iş sahibi olabiliyorsunuz. Çünkü burada meslek liseleri çok güçlü. Şimdi sadece gençler değil, burada yaşlılar için de düşünülmüş harikulade şeyler var. Burada eğer yaşınız 66-67 olduğunda emekli oluyorsunuz. Peki amaç ne? Amaç herkesin asgari yaşam standartlarına sahip olması. Yani eşittir sosyal devlet. Kendi ihtiyaçlarınızı gideremeyecek duruma geldiğinizde devlet size ne gibi alanlarda yardımcı oluyor? Alışverişiniz, hatta kişisel bakımlarınız,
Yani yapmaktan aciz kaldığınız, kendinizle alakalı her alanda size hizmet sunuyor. İnanması zor gelebilir ama İsveç'te bunlar oluyor. Ve gelelim birçoğunuzun sinirini bozacak konuya ki ben ilk duyduğumda gerçekten sinirlerim bozulmuştu. Dedim yani bu demek ki mümkünmüş, demek ki olabiliyormuş, demek ki ütopya değilmiş demiştim. Burada parlamentodaki milletvekillerinin aldığı maaş 45.000 kron. 45.000 kronu şöyle izah edeyim. İsveç'te asgari ücret diye bir kavram yok ama asgari olan ücret 22-23 bin kron aralığında ve bu rakamın sadece 2 katı 45 bin kron maaş alıyorlar. Sonra bir milletvekili mesela yemek yiyecek, öğle yemeği yiyecek. Mecliste öyle bir hizmet yok. Yani 50 çeşit yemeğin olduğu öyle bir servis yok. Gidiyor dışarıdan herkesin, sıradan vatandaşların yemek yediği yerlerde yemek yiyorlar. Ve eğer bir milletvekiliyseniz eviniz eğer şehir dışındaysa, altını çiziyorum, şehir dışında ise ancak böyle bir durumda devlet size 42 metrekarelik bir ev tahsis ediyor. Hani itibardan tasarruf olmazdı ya. Anladınız siz onu. Bu konuyla alakalı yani İsveç'te siyasi ahlakın ya da genel anlamda toplumsal ahlakın neye karşılık geldiği ile alakalı yaşanmış çok güzel bir örnek var. Yıl 1995 mevcut dönemin iktidarının Çalışma Bakanı Mona Sahlin kendisine meclis tarafından tahsis edilmiş olan banka kartından kendi şahsı için harcama yapıyor. Ne alıyor? Çikolata ve çocuk bezi. Bir iki şey daha var. Yani aldığı şeylerin tamamı avucunu doldurmayacak kadar. Ama bu ülkede öyle büyük bir skandala sebep oluyor ki çikolatanın adı galiba Toblerone neydi? Skandalın adı da Toblerone skandalı diye geçiyordu. Toplum bunu affetmedi. Haftalarca bu konuyu tartıştı ve o gün için en güçlü başbakan adayı olarak görülen Mona Sahlin'in siyasi hayatı zirveden dibe vurdu. Toplum bu durumu kabul etmedi. Yani bu örnek bir tarafa, diğer tarafta da kutu kutu, gemi gemi halkın malından, halka ait olan şeylerden götüren insanlara karşı sessiz kalan halk yığınları da diğer tarafa. Toplumsal ahlakın ne olduğu konusunda bence burası en güzel örnek. Şu ana kadar anlattıklarım İsveç'i gezip görmeye ya da işte buraya okumaya gelen kişilerin ihtiyacı olan bilgiler üzerineydi. Aslında anlatacak çok daha fazla şey var. Dediğim gibi özetlemem gerekiyordu sadece gezip görmeye gelenler için. Ve unutmadan İsveç'te 100 binin üzerinde ada ve yine bir o kadar da göl var. Hani şimdi İsveç'in sadece göllerini gezmeye kalksanız buna ömür yetmiyor. Ya da adalarını gezmeye kalksanız buna da ömür yetmiyor. Sadece bu kadar da değil. İsveç dünya ülkeleri içerisinde kıyı uzunluğu en fazla olan 10. ülke. Yani hani kıyılarını da gezmeye kalkarsanız eğer yine buna ömür yetmiyor. Şimdi bazı şeyleri kısa kısa geçeceğim. İsveç'e geldiniz. Diyelim ki bir binaya girdiniz. Oldukça geniş bir kompleks. Girişin çıkışın neresi olduğunu şaşırıyorsunuz. Hiç sorun değil. Burada bütün kapılar dışa doğru açılıyor. Yani diyelim ki bir tesisin içerisindesiniz. Çıkışın nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Sadece kapının açılış şekline göre çıkışın nerede olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bu zekice bir şey bence. Ve yine İsveç'te farklı olarak burada perdeler pek kapatılmıyor. Günün hangi vakti olursa olsun, hangi katta oturuyorsanız olun, genelde burada perdeler kapatılmıyor. Ve burada önemli bir şey, eğer birisine randevu verdiyseniz kesinlikle ama kesinlikle saniyesine o randevuya sadık kalmanız gerekir. Yoksa bunu güncellemek için birkaç haftaya ihtiyacınız olabilir. Ve bir şey daha, İsveç dünyada antidepresan kullanımının en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. Hani mutluluk baz alındığında ilk 5'e girdiğinden bahsediliyor İsveç'in ama işte mutlulukla alakalı kriterlerin aslında ne olduğu bence burada önemli. Yani eğer sadece ekonomik faktörler dikkate alınıyorsa eyvallah. Burada herkes mutlu. Ama mutluluk sadece ekonomik faktörlerden ibaret olmasa gerek. Ve İsveç'te pek mobese göremezsiniz, onu söyleyeyim. Diyelim ki evinizin önüne bir tane kamera takmayı düşünüyorsunuz. Ama eğer o evinizin önüne koyduğunuz kameranın kadrajına yan komşunuzun ya da karşı komşunuzun herhangi bir şeyi giriyorsa işte buna müsaade etmiyorlar. Bir şey daha, burada her musluktan su içebilirsiniz. İstisnasız her musluktan su içebilirsiniz. Şehir suları son derece temiz. Çünkü burada doğanın
bütün alanlarıyla alakalı temiz olması hususunda ciddi hassasiyet var. Mesela arabanızı gidip de herhangi bir yerde yıkayamazsınız. Evinizin önünden bahsetmiyorum ama gidip de öyle kafanıza göre her yerde yıkayamazsınız. Yani arabanızdan akacak olan işte o atık su bir şekilde toprağa karışacak. Toprağa karıştıktan sonra içme sularına karışacak vesaire. Böyle bu döngüye burada müsaade edilmiyor. Saygı anlayışı toplumdan topluma değişiyor belki ama hani bazıları sadece yalakalı saygı olarak görüyor. Bazıları işte önünü iliklemeyi. Saygı nedir biliyor musunuz? Saygı karşısındakini fark etmektir. Yani onun var olduğunu fark etmek ve onun varlığını sabote etmemektir. Onun olduğuna saygı duymaktır. Onun var olduğuna saygı duymaktır. Bu anlamda İsveç bence dünyanın zirvesi. Burada her şey değerli. Hiç kimse kimseyi burada farklılığından ya da mevcut durumundan ötürü kınayamaz. Bu muhteşem bir şey. Yani size göre sizin gibi olmayan birisini burada kınama şansınız yok. Her şeye rağmen saygınsınız. Ya da şöyle diyelim, bizim anlayacağımız hani Doğu Asya halklarının anlayacağı türden diyelim. Burada kul hakkı var. Ya da biraz daha somut ifadesiyle insan hakkı var. Burada hiç kimsenin hakkından üstünlüğü mevzu bahis değil. Ne kadar inanılması güç değil mi? Ama böyle bir ülke var. İsveç. Ve geldik, eğer vaktiniz varsa İsveç'te gezip görebileceğiniz yerlere. Buyurun.